Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kawai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği büyücü birlikleri olacak. Yani büyücü ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün soruların cevabı bu videoda olacak. Yine de merak ettiğiniz bir sorular olursa çekinmeden yorumlarda belirtin. Videoya geçmeden önce arkadaşlar yani videolar izleniyor ama beğeniler, yorumlar az kalıyor. Biraz daha ona dikkat edersek sevinirim. Şimdi öncelikle arkadaşlar yani bu oyunda büyücü oynamak istiyorsanız kesinlikle önce düzgün oynanabilir bir fraksiyon seçmemiz lazım. Oyunda biliyorsunuz şu anda 3 tane fraksiyon var. Birincisi işte Barbar Kale, ikincisi Düzen Birliği, üçüncüsü de Bağır Diyarlar. Şimdi biliyorsunuz ki diğer videolarda da söylemiştik. Yani büyücü oynuyorsanız kesinlikle Düzen Birliği'ni öneriyoruz. Çünkü iki kıta büyücü çıkabiliyorsunuz. Yani melakeleri var, uçan büyücü ve ruhbanları var. Şimdi her askeri birimlerinin arkadaşlar özel bir bonusları oluyor. Yani her medeniyete göre bir bonusları oluyor. Düzen birliğinin ruhbanları arkadaşlar şöyle bir becerileri var. Kendi birliğinin becerileri bunlar. Şimdi menzilli büyü birlikleri uzaktan büyü hasarı verebilir ve dost lejyonlara büyü buff'ları sağlayabilir. Bu arkadaşlar bu bonus bütün fraksiyonlar için geçerli. Yani 3 fraksiyonda da bu aynı bonusu alıyorsunuz. Ama yanındaki bonus farklı arkadaşlar. Düzen birliğinde diyor ki mesela savaş sırasında her 3 saniyede bir çevresindeki bir dost lejyona takviye sağlayarak 15 saniye boyunca HP değerini %20 arttırır. Yalnızca lejyonun tamamen ruhbanlardan oluştuğu durumlarda. Bu etki diğer HP bonusu etkileriyle birlikte kullanılabilir. Yani örnek veriyorum sizin %100 bonusunuz var. Üstüne 120 daha ekleniyor. Yani 20 daha ekleniyor. Öyle düşünebilirsiniz. Düzen birliğinin arkadaşlar verdiği bonus HP. Barbar Kale'nin verdiği bonus saldırı. Bakın bunu sadece büyücü için söylüyorum. Bağır diyarları da savunma veriyor arkadaşlar. Yani biz diğer önceki videolarda da söylediğimiz gibi arkadaşlar bu tarz oyunlarda HP biraz daha ön planda. Hatta biraz daha değil kesinlikle ilk ön planda diyebilirim yani HP. Daha sonra savunma sonra saldırı. Ama kesinlikle HP birinci sıradadır. Yani önceliğiniz her zaman HP olması gerekiyor. Araştırmalarda da olsun, diğer bonuslarda da olsun. İşte rünlerde de olabilir. Hiç fark etmiyor yani. HP best'tir abi. Şimdi kalabalık savaşlarda arkadaşlar kesinlikle ruhban öneriyorum alana çıkarken. Çünkü HP bonusu veriyor takım arkadaşlarınıza. Yani sonuç olarak bu bir takım oyunu. Takım oyunu olduğu için de arkadaşlarımızı bir yerden sonra takviyelememiz gerekiyor. Bu yüzden de alanda ruhban kalabalık savaşlarda kesinlikle. Şimdi düzen birliğinin melakelerinin şöyle bir artısı var arkadaşlar. Ee, Ruhbana göre atağı fazla. Mesela büyü atak değeri bunun 251 iken melakelerin ruhbanın da atak bonusu 220. Yani melakeyle çıktığınızda daha fazla atak vurabileceksiniz. Bunda okeyiz. Ama işte alttaki bonuslardan takım arkadaşlarınız yararlanamayacak öyle bir sıkıntı var. Şimdi melakelerin verdiği bonus uçma büyüsü diye bir bonus var. Bazı arazi türlerinin üzerinden uçabilir ve diğer lejyonların müdahalesinden kaçınabilirler. İşte dağ bayır tepe geziyor. Ayrıca daha fazla büyü hasarı vererek daha kuvvetli buff sağlayabilir. Yalnızca lejyonun tamamen melakelerden ve uçan kahramanlardan oluşturduğu durumlarda etkinleşir. Yani komple melake çıkacaksınız ve işte uçan komutan ne var? Teia var. İşte Ateus var. Şimdi bu ikiliyle de arkadaşlar büyücü olmaz. Yani Ateus'u önde çıkarsın, arkadan Teia çıkarsın ama çok verim alamazsınız. Yani buradaki bonusu almak için de böyle bir komutan komple çıkmayın dışarıya. Önermiyorum yani. Tokatlanır, gidersiniz evinize. Yanındaki bonus savaşta Legion 4 saniye boyunca hareket etmediği sürece büyü atak değerini %5 arttırır. Legion'un tamamen melakelerden oluştuğunda yani zaten büyücünün arkadaşlar sürekli hareket etmesine gerek yok biliyorsunuz. Arkadan patır patır vuruyor. Yani siz bunu her halükarda zaten bonusa sahip olabileceksiniz. Sadece 4 saniye hareket etmemeniz gerekiyor. Şimdi büyücülerin ne tür bir avantajları var arkadaşlar? Biliyorsunuz en kolay oynanabilecek medeniyet yani en kolay oynanabilecek büyücü birliği. Yani etle sütlüye karışmadan arkadaşlar alana çıkıyorsun. Selamünaleyküm diyorsun. Çatır çatır arkadan vuruyorsun. Tamam. Hasarı biraz az olabilir ama büyücünün olayı nedir arkadaşlar? İşte beceri kahramanıyla çıkarsan beceriden o normal düz hasarın açığını kapatabiliyorsun.
Yani okçu gibi bir verim beklemeyin. Yani okçu biliyorsunuz fiziksel atak saldırıyla çatır çatır vuruyor yani. En ölüsü 2K vuruyor düz hasar. Ama büyücüden o kadar yüksek hasarlar beklemeyin. Ee, ama işte telefondan oynayan arkadaşlar varsa çok rahat bir şekilde oynayabiliyor büyücüyü. Yani okçunun öyle bir avantajı yok maalesef. Çünkü telefonunuz eski ise veya işte yeni model değilse kasabiliyor. Yeri geliyor bilgisayarlarda bile kasıyor yani oyun. Çünkü grafik konusunda daha bir optimizasyon daha söz konusu değil oyunda. Bundan dolayı arkadaşlar büyücü en kolay oynanabilecek askeri birlik. Şöyle şunu bir çekeyim diyeceğim de Allah bilir kaç dakikaya gelecek. Şimdi şöyle bakayım içeride komutanım var mı? Varmış. Şöyle Alvin'le çıkalım ya. Şimdi arkadaşlar büyücüyü de yapmanız gereken alanda zaten çok fazla bir şey yok. Tabii ki de yeri geliyor bazen oynamanız gerekiyor yani nerede vuracağınızı, nerede kaçacağınızı bunları iyi analiz etmeniz gerekiyor. Tabii bunu da böyle savaşa savaşa öğrenirsiniz yani. Bunu ben kalkıp size burada anlatamam. Yani anlık böyle bir savaşlar olsa zaten her türlü savaş mekanizmasını çözüyorsunuz yani. Kendiniz çözseniz aslında daha iyi olur sizin için. Daha güzel tecrübe edinirsiniz. Ya büyücüde çok fazla yapmanıza gereken bir şey yok. Yani şöyle tutuyorsun abi. Vuruyorsun. Olay bu. Sadece menziline girmeniz gerekiyor. Menzilde olduğunuz sürece zaten otomatikman o kendisi saldırıyor. Ama dediğim gibi hani nerede duracağınızı, nerede kaçacağınızı bilmeniz lazım. Ben bu arada bunu kesemeyeceğim. Tokatlanacağım herhalde. Neyse burada dursun biz anlatırken. Daha sonra şimdi zaten düzen birliğinden arkadaşlar düzen birliğinin bonusunu alıyoruz zaten. Sadece büyü bonusu veren düzen birliği. Onu da burada göstereyim. Legion büyü savunma değeri veriyor %3. Genel toplama hızı veriyor. Yani genel toplama hızı bonusu zaten oyun başında geçerli. Daha sonradan çok bir önemi yok. Barbar Kale zaten fiziksel atak veriyor +3. Yıkım mühendisliği de çok önemli bir şey değil. Bahar diyarların güzel arkadaşlar. İksir üretim hızı veriyor %5. Legion sefer hızı veriyor %5. Yani hani ileriki oyunlarda böyle nasıl söyleyeyim bitmeyecek savaşlar olacak ya. Kesinlikle o zaman yani bahar diyarlar seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü iksir üretimi hızı var. %5. Yani sürekli bizim alanda olmamız gerekiyor. Bu yüzden de %5 kötü bir bonus değil. Ama ileriki safhalarda yani şu an değil. Erken oyunda falan değil yani. Daha sonra büyücüde yani dikkat etmemiz gereken bir şey yok arkadaşlar. Zaten oyuna yeni başladıysanız kesinlikle yani free to play oyuncuysanız T4'e doğru kesinlikle yürümeniz lazım. Bakın araştırmalarda şu yanlışı yapmayın arkadaşlar. Araştırmalarda abi ilk başta yani kale seviyesi T4'ü 22'de açılıyordu galiba. Tam hatırlamıyorum. Yanlış da bilgi vermeyeyim. T4'ün gereksinimlerini tamamladıktan sonra büyücü oynayacaksanız kesinlikle önce ruhbanı açmanız lazım. Yani T5 ile T4 arasında ciddi fark var. T4 ile T3 arasında da ciddi fark var. Yani bu yüzden önce T4'e abandık. Ruhbanı açtık. Sonra hızlı bir şekilde melakeleri açmamız lazım. Eğer ki düzen birliği oynuyorsak. Yani hızlı bir şekilde açıp askeri basmamız lazım. Daha sonradan büyücü oynadıktan sonra büyücü oynuyorsunuz abi. Burada Esrarlı İrfan 2, büyü koruması 2. Yani bunların büyücü saldırısını ve savunmasını arttırıyor. Bunlara odaklanmamız lazım bizim. Çünkü büyücü main oynuyorsanız bunlara gidin. Kalkıp da yukarıda işte kesin uçlar yani bunları tamam belli bir seviyeye getirebilirsin ama öncelikle kesinlikle büyücü olması lazım. Daha sonra zaten dediğimiz gibi hani savunma, saldırı, ilk yardım formasyonları. Hani bunları ilk kitapta böyle beşlersiniz T4'ü açtıktan sonra. Ondan sonra ikilere geçersiniz. Onları da belirli bir seviyeye çıkardıktan sonra ondan sonra uzun araştırmalara dönebilirsiniz. Ee, daha sonra atladığımız bir konu var mı? Heh, hangi kompları kullanmalıyız büyücüde? Şimdi bu çok sorulan soru arkadaşlar. Eğer ki free to play oyuncuysanız, para yatırmıyorsanız daha doğrusu, şu anda önerebileceğim zaten düzen birliğini seçtiğiniz için Valdir'i kafadan fullleyeceksiniz. Şimdi Valdir'i bir destansı komutan, mor komutan ama gerçekten işlevi büyük bir komutan. Hem yetenek ağacı, beceri yetenek ağacı gittiğiniz için
güzel hasarlar vurabileceksiniz. Yani beceri hasarı vurabileceksiniz. Şimdi Valdir'in arkasına ne çıkabilirsiniz? Velin çıkabilirsiniz. Çünkü Velin biliyorsunuz sandık komutanı. Yani sandıktan ilk becerisini beşlediğiniz takdirde kesinlikle kullanılabilir bir komutan. Çünkü ikinci, üçüncü, dördüncü ya bütün skill'leri dolu skill'ler. Sadece işte kontrol yetenek ağacı var. Ha, kötü değil ama işte hani yani büyücünün kullanırken mesela biz beceri kullanmak istiyoruz değil mi? Yetenek ağacı beceri. Çünkü hani yüksek hasarlar vurmak istiyoruz normal olarak skill attığında. Bunun için de yani Lilia'yı uyandırmanız gerekiyor arkadaşlar. Lilia da hani belli bir sezonlara kadar oynanacak. Yani şu anda bir efsanevi komutan gelmedi büyücü beceri veren. O geldiği zaman tabii ki de Lilia'nın devri kapanacak. Her komutanın bir devri olduğu gibi bunun da kapanacak. Ama free to play oyuncuysanız arkadaşlar Valdiri arkasına Velin beceri yetenek ağacıyla gidiyorsunuz zaten bunu. He. Normal böyle tilt modda oynamak istiyorsanız da arkadaşlar Velin çıkarsın. Arkasına Valdiri veya Alvin çıkarsın. Şimdi Alvin'de de Velin'de konuşamadım pardon. Şimdi Valdiri'de de zaten yavaşlatma olduğu için donma etkisi olduğu için hani sefer hızını azaltıyor. Ayrıyetten zaten Velin'de de sefer hızı azaltma var. Yani karşı taraf tilt olacak. Öyle bir gerçek var. Başka ne kompo önerebilirim? Ya eğer ki işte para yatırıyorsanız gerçekten hani normal derecede bir para yatırıyorsanız zaten Lilia'yı beşlemişsinizdir. Lilia'yı beşlemişseniz de ben şu kompo öneririm. Hani Lilia Velin gerçekten mük oluyor hasar konusunda. Yani büyücülerden arkadaşlar böyle aman aman yüksek böyle düz hasar bonusu istemeyin. Hani vurabilecek bonusu bellidir. Hani maksimum 1K 1200 falan olur yani. Hani T5 açtıktan sonra belki o değişebilir ama beceri hasarıyla o açığı kapatıyorsunuz zaten arkadaşlar. Şimdi ben neden Lilia Velin diyorum? Şimdi beceriden gittiğiniz zaman bir vurdum böyle 809K'ya yakın yani Lilia'nın beceri hasarı vuruyor. Velin de arkasını zaten kritik patlattıktan sonra onun da güzel bir hasar oluyor. Onun da minimum 10K'ya yakın hasar vuruyor. Tabii işte yani bu sizin bonuslarınız için geçerli. Hani benim şu anda eski sunucuda olduğum için araştırmalarım full'e yakın. Ondan dolayı tamam bonuslarım yüksek gözükebiliyor. Ondan dolayı fazla söylüyorum şu anda. Yani kendi hesabım için konuşuyorum. İkinci kıtada mesela ne çıkabilirsin? Hadi diyelim hani Hosk'un mu full? Lilia Hosk çıkarsın. Birinci kıta olarak. İkinci kıta olarak da Velin Alvin çıkarsın. Ne bileyim Velin Valdiri çıkarsın. Her türlü olur yani. Her türlü oluru var. İki kıta büyücüyle deli dehşet abi oyundan zevk de alırsın. Tamam okçulara karşı birazcık sıkıntı çekebilir hesap ama gerçekten de alanda tutar yani seni. Tabi bu yüzden de birazcık büyücülere odaklanman lazım. Ee, Daha sonra ekleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Mesela free to play oyuncular şey de yapabilir. Hani Ateus da çıkabilir Veli'nin arkasına. Ya çok fazla önermiyorum da hani beceri hasar faktörü olduğu için yani çok fazla önermiyorum bakın arkadaşlar. Üstünü çiziyorum veya altını nasıl anlarsınız. Eserlere gelelim. Şimdi eserlerde arkadaşlar zaten büyücülerde iki tane eser var. Hani efsanevi itemlerden bahsediyorum ben. Anka ile Cehennem Alevi. Cehennem Alevi bende olmadığı için şu anda size gösteremiyorum. Şimdi ikisinin de kendine göre bir avantajı var. Şimdi Anka'nın arkadaşlar 4 tane düşman lejyona hasar verebiliyorsunuz Anka'da. Yani anlık olarak alanda 4 kişiye birden hasar verebiliyorsunuz. Ama Cehennem Alevi öyle değil. Cehennem Alevi tek kişiye 3 tane mi 4 tane mi ne patır patır hasar vuruyor. Yani o alandan alana değişiyor ama tabii ki de Cehennem Alevim olsa ben Cehennem Alevini kullanırdım. Daha sonra tabii değiştirirdim. Ama diyelim ki sizin yok. Çıkmadı. Yani şanssızlığınız var. Çıkmadı arkadaşlar. Hiçbir türlü. Yani ne önerebilirim morlardan? Yani büyü bombasını önerebilirim. Ya şimdi bu oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani atak şimdi sihirli birlik atak bonusunuz ne kadar yüksek olursa düz vuruşunuz işte
beceri hasarı bonusunuz falan o kadar artıyor. HP'niz ne kadar çok yüksek olursa o kadar az hasar yiyorsunuz. Ama işte e, az da hasar vurabiliyorsunuz. Bunun da altını çiziyorum. Yani bunu kendiniz bir dengelemeniz lazım açıkçası. Ya bunu hani alanda kendiniz savaşa savaşa çözüyorsunuz yani. Ben sadece şu anda size sadece ön bilgi veriyorum. Öyle diyeyim. Sonuç olarak en doğrusunu yapacak olan yine sizlersiniz yani. Ee, ruh halhalı var. Sihirli birlik HP veriyor. Yani eğer ki işte hani efsanevi itemleriniz yoksa büyü bombası, ruh halhalı veya iksir, bahar asası. Bunların üçü kullanılabilecek itemler. Hani mavi ile yeşilde zaten söylemeyeyim arkadaşlar. İlla ki oradan çıkarmışsınızdır bu itemleri. Daha sonra büyücüde öyle anlatabileceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Yani hani bir mekanik gerektirmiyor büyücü oynarken. Hani herhangi bir böyle player'lık falan gerektirmiyor. Bu yüzden de tabii ki de yani dikkat etmeniz gereken yerler olacak arkadaşlar. Bunu da zamanla çözeceksiniz zaten. Büyücülerde anlatacağım başka bir şey kalmadı. Şu anda zaten elde olan komutanlar belli. Oynanabilecek komutanlar da belli. Yani kaç tane bizim büyücü komutanımız var? Bir Velin, 2 Lilia, hani 3 Alvin, 4 Valdiri, 5 Ateus. Başka saymadığım var mı? Yok. Yani bunlara önem vermemiz lazım yani. Önem vereceğimiz zaten hani free to play oyuncu için Velin olacak. Ya Velin kötü bir komutan değil arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir komutan. Bu yüzden para yatırmıyorsanız büyücüde Velin'e odaklanın önce. Bayağı ekmeğini yersiniz alanda. Diğer fraksiyonlarını da işte diğer birliklerin de videolarını daha sonradan çekeriz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.